Aygül Uzaklar bu hafta Kars'ta. Hadi başlayalım. Rusya'nın St. Petersburg'u varsa buranın da St. Petersburg'u bu meydan. Çok yakın olmasın lütfen. Efendim, Atatürk Parkı'ndan başlıyoruz. Arkamda Atatürk heykelini göreceksiniz. Şimdi bu heykelin küçük bir detayı var. Nedir o detay? İlk yapıldığında halk heykeli çok beğenmemiş. Neden beğenmemiş? Çünkü çok küçük görmüşler, çok kısa görmüşler. Demişler ki ata bu kadar küçük olur mu ya? Yıkın bu heykeli. Fakat aslında heykel gerçekten Atatürk'ümüzün boyunda. Yani 1,74 santim. Atatürk biz koca bir adam, yani boyunun ne özelliği var? Dünyaları bize vermiş, Türkiye'yi bahşetmiş. Artık gönlümüzün efendisi. Efendim gelin bu parkın çevresindeki binaları da teker teker bakalım nelermiş. Şehri gezerken, Kars'ı gezerken arkamda gördüğünüz binalar gibi güzel binaları göreceksiniz. Fakat bu binaları geçerken ne olduğunu az çok bilmek lazım. Çünkü arkamdaki bina da önemli binalardan bir tanesi. Neden önemli? Hemen anlatıyorum. Şimdi bu arkamdaki binanın alt katı 1883 yılında Ruslar tarafından yapılmış. Zamanında Rus rahibe okuluymuş, kız mektep okuluymuş. Sonrasında 1913'lerde şu üst katı eklenmiş. Sonrasında 1924 yılında 6 Ekim 1924 yılında Mustafa Kemal şehri ziyarete gelmiş. Kısa bir seyahat, kısa bir ziyaret olacaktır. 6 saat kadar kalacaktır sadece. Neden buraya geliyor? Aslında Kars deprem bölgesi değilken ufak bir deprem olmuş. Atamız da buraya halkı ziyarete gelmiş. Şimdi halk da atanın buraya geleceğini duyunca heyecanlanmış. Azeri asıllı Mehmet Türkoğlu atamız için şiir yazmış. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Bu şiiri de Tağı Bey bestelemiş. Atamız geldiğinde, Kars'a geldiğinde garın orada hemen çok güzel olmuş. Atamızı oynayarak karşılamışlar. Atamızın, Mustafa Kemal'in çok hoşuna gitmiş bu oyun ve hem bestecisine hem şiiri yazana çek yazmış. Daha sonra, yıllar sonra Tağı Bey vefat etmiş. Ama öyle kötü hallerde, öyle fakirlikte vefat etmiş ki, yani içler acısı bir şekildeymiş. Sonra bir bakmışlar, öğrenmişler ki o Atatürk'ün verdiği çeki, Atatürk'ün imzası olduğu için bozdurmamış. İşte bu şehirde o zamanlarda Atatürk hayranlığı, Kurtuluş Savaşı kahramanlığı, hayranlığı varmış. Öyle ki o zamanlar doğan çocukların adlarına Altı Ok, Gazi, kardeşsiz Mustafa, diğerine Kemal, İsmet, diğerine İnönü diye bir sürü isimler verilmiş. O günleri bir daha görmeyelim tabii. Buyurun, devam edelim. Efendim, şimdi şehri dolaşırken arkamda gördüğünüz Rus mimarisiyle yapılmış binaların önünden geçeceksiniz. Arkamda Serhat Kalkınma Binası, yine 1883 yıllarında yapılmış bir bina. Serhat Kalkınma Binası, bilmeyenler için söyleyelim, Serhat Sınır Boyu. Sınır boyu şehirlerini kalkındırma ajansı olarak kurulmuş. Çevreye de gerçekten önemli katkılarda bulunmuş bir ajans kendisi. Şimdi buradan aşağı doğru tekrar yürümeye devam ediyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Efendim, arkamdaki bina önemli Baltık mimarisi, Rus Baltık mimarisi tarzında yapılmış. Bu meydandaki önemli binalardan bir tanesi valiliği, şu anki valinin çalışma ofisi. Modern valilik binası yapıldığında konak oraya taşınmış ama valimiz burada çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdi tarihinden biraz bahsetmek gerekirse 1883 yılında Erzurum'da yaşayan bir Rus tüccar tarafından yapılmış. Rus tüccar
Rus hakimiyetindeki, Rus işgalinde burada yaşayan Müslümanların domuz eti yemediğini fark etmiş ve bunu bir iş kolu olarak düşünmüş. Gelmiş burada Müslümanlara helal et satmış. Aslında dükkanı şu karşı dükkanken burayı kendi konaklama konağı olarak yaptırmış. O gün bugündür işte konak kendini sergiliyor. Peki tarihte bizim için önemi ne? Ekim ayında 13 Ekim 1921'de Kazım Karabekir ile Rus komutan burada Kars Anlaşması'nı imzalamış ve Kars Türkiye Cumhuriyeti'ne tekrar geri dönmüş. Devam edelim. Kars'a geldiğinizde görmezden gelemeyeceğiniz bir yapının önündeyiz. 12 Havari Kilisesi. Hemen Kars Kalesi'nin altında. Zamanında 13. yüzyılda bu bölgede Ermeni bir aşiret yaşıyor. Bergade ailesi. Onların zamanında yapılmış, yapımı 5 yıl sürmüş, 932'de başlanmış, 937'de başlanmış. Van'daki bir Ermeni sülale ithafen yapılmış bu kilise. Nasıl ki Akdamar, Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bulunan Kutsal Haç Kilisesi'nin karşıtlığı gibi düşünün. 12 Havari Kilisesi. Bergade ailesi diyor ki oradaki kilise için, sen oradaki kiliseyi gördüyseniz Tevrat'la ve İncil'den ikonografiler betimlemiş. Teferruata girilmiş. Sen o kadar teferruata giriyorsun ama ben çok basite indirgedim. Çok da güzel bir kilise yaptım diyor. Nasıl yapmışlar onu anlatalım. Efendim kubbeyi görüyorsunuz. Kubbenin üstü tam 33 metre. Ve 30 tane de penceresi var. Şimdi Hazreti İsa Yahya tarafından vaftiz edildiğinde 30 yaşındaydı. 30 tane pencere. Romalı askerler tarafından hacca girildiğinde ise 33 yaşındaydı. Yükseklik neydi? 33 metre. İşte bu küçük detaylarla aslında isteyene verebilmiş bir kilise. Ne demiştik? 937 yılında yapımı tamamlanmış. Daha sonrasında 1877 yılında Ruslar tarafından işgal edilince hemen kiliseye 3 tane kapı ilave edilmiş. Ama geldiğinizde hani bu detayı bilmeseniz o 3 tane kapının sonradan ilave ettiğini anlamazsınız. Öncesinde tabii Ruslardan önce Alparslan şehri fethettiğinde hemen kiliseyi camiye çeviriyor. Kümbet Camisi. Sonrasında Ruslar geliyor tekrar hemen kiliseye çeviriyor ve 3 tane kapıyı ilave ediyor. İçeride ibadet edebiliyorsunuz. Geliyorsunuz, görüyorsunuz. Buyurun biz yandaki Ebu Hasan Harakani Camii'ye doğru gidelim. Şimdi 12 Havariler Kilisesi'nin hemen yanında Ebu Hasan Harakani Camii. Bu cami önemli. Çünkü kişi önemli. Kişi en önemli sufilerden bir tanesi. Hatta o kadar önemli ki Mevlana demiş ki zamanında görmediğim hocalarımdan bir tanesi Ebu Hasan Harakani demiş. Hem kalbime hem aklıma ışıklar yolladı demiş. Öyle ünlü bir insanın işte Horasanlı Hasan Harakani, Harakani Horasanlı demek aslında. Geliyor burada 11. yüzyılın başında ve burada Hakk'a kavuşuyor. İşte onun adına da arkamdaki cami yapılıyor. Gözünüzden kaçmayacak, hemen kilisenin yanında. Buyurun biz devam edelim Taşköprü'ye doğru. Kars'a geldiğinizde mutlaka bu Taşköprü'yü göreceksiniz, üzerinden geçeceksiniz. Niğinçayırı Vadisi'nin üzerinde yerel halk aslında dere içi diyor. Bu köprüden aslında 2 tane taş köprü var. Biri bu, biri de derenin diğer tarafında. İşte o 2 köprünün arasında kalan yere yerli halk dere içi diyor. Aslında Yeniçeri Vadisi. Onun üzerinde bulunan bu köprü ise 1579'da Osmanlı 3. Murat tarafından yapılmış. Sonrasında Bisel tarafından alıp gidilmiş. 1719'da bu bölgenin ileri gelenlerinden Ebu Bekir Bey tarafından da restore edilmiş. Önemli bir köprü. Bir tarafında Puşkin Hamamı, diğer tarafında Kars Kalesi'ni göreceksiniz. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra bu bölge Rusların eline geçiyor biliyorsunuz. O dönemden sonra buraya gelmiş Rus edebiyatı yapan kişidir Puşkin. Ve geldiğinde hamamı
çok kullanırmış ve hamamdan kaleye bakınca dermiş ki ne kadar zor, ne kadar sarp, ne kadar çetin bir kale. Bu kaleyi nasıl aldık biz demiş. Bir de sevmediği kaynanasına benzetmiş bu kaleyi. Neden sevmiyor kaynanası? Çünkü eşiyle evlenmesine izin vermemiş. Pushkin önemli bir yazar. Bizden de Nazım Hikmet çok severmiş Pushkin'i. 19'umdan 60'ıma kadar Pushkin'i sevdim dermiş. Efendim duygusallaşıyoruz buraya gelince. Böyle kendimizi kaptırıyoruz, gidiyoruz. Namık Kemal evine geçelim. Buyurun hep beraber. Efendim Kars Çayı'nı geçtik. Hemen sağımızda Namık Kemal'in 1854 yılında dedesiyle geldiği ve 1,5 sene kaldığı evini göreceksiniz. Namık Kemal biliyorsunuz Türk Divan Edebiyatı için önemli isimlerden bir tanesi. Hatta Atatürk'ün de bir lafı var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Bedenimin babası Ali Rıza Bey. Fikirlerimin babası Ziya Gökalp. Ruhumun, duygularımın babası ise Namık Kemal demiştir efendim. Burada gelmiş ve bir buçuk sene bu Kars'ta yaşamış ve Kars'ta tanık olduğu bir olayı daha sonrasında Vatan Yahut Siliste romanında canlandırmış. Olay şu ki buradaki Kürt kızı, bir tane Kürt kızı nişanlısını askere alıyorlar ve nişanlısını görmek için erkek kılığına giriyor. Erkek kılığıyla bando takımına hatta seçiliyor. Bu olay Namık Kemal'i çok etkiliyor. Daha sonrasında dediğim gibi Vatan yahut Siliste romanında Zekiye diye bir karakter var. İşte o karakter bu olaydan esinlenmiş. Efendim geliyorsunuz, görüyorsunuz. Arkamda da şehrin ünlü aşıkları. Biliyorsunuz aşık doğaçlama söyleyen, sazı elinde doğaçlama söyleyen sanatçılar ozanlardan farklıdır. Çünkü ozanlar olanı söyler. Bunlar ise anında sanatını icra edenler oluyor ve bunlardan en önemlisi, en sevileni hemen burada Murat Çobanoğlu. Aşık Murat Çobanoğlu. Onun önemi ne? Hepimizin az çok bildiği Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu diye bir şarkı vardır ya. İşte onun eseri efendim. Şehir anlat bitmiyor. Ozanlar, aşıklar, yazarlar, şairler. Bir de dolu dolu tarihi var. Anlatıyoruz. Bitmiyor. Buyurun devam edelim. Çok soğuk demeyecektim ama yani -2 diyor. Şu an Messi'yi görseniz elini kolu tutmuyor. Çıldır Gölü'ndeyiz. Ay çok heyecanlıyım. Vallahi 123 kilometre karelik alan donmuş. Nasıl donduğunu şu an anlıyorum. Hava buz gibi. Kars'tan buraya böyle 45 dakikada geldik. 70 kilometre. Şimdi şu kızaklara bineceğiz. Ya da skido yapacağız. Biz skido yapacağız. Sonra atlara da bineriz. Siz mutlaka Kars'a gelirseniz Ocak'ta, Şubat'ta mutlaka Çıldır'a da gelin. Çıldır Gölü'nde görün. İşte yürür müsünüz, eğlenir misiniz artık ne yaparsanız eğlence burada. Gördüğünüz gibi sınırsız. Dertli aşık geldi gitti, araya da sözü battı. Dertli aşık geldi gitti, nice yıllar geldi gitti. Sazı çaldı sizden gitti, Denizli'den. Sazı çaldı sizden gitti, dertli aşık Denizli'den.
Efendim Kars'ı gezdik, gördük. Karsolog olduk diyebilir miyiz? Tabii ki de diyemeyiz. Şehir o kadar çok milleti medeniyete ev sahipliği olmuş ki benim ilk gelişimdi buraya, açık söylemek gerekirse kafamda daha farklı bir Kars vardı. Daha böyle Rus binalarına sadık kalınarak renove edilmiş ya da o mimari devam ettirilmiş binaları görmeyi çok istiyordum. İnsanlar gayet yardımsever, gayet sevecendi, samimiydiler, arkadaş canlısıydılar. Çok o anlamda onlara, Kars halkına teşekkür etmek lazım. Gelecek, görülecek çok yer var. Tadılacak çok yerel tat var. Mutlaka gelin, mutlaka görün. Türkiye'nin 1970'lerdeki, 80'lerdeki hali sanki. Yani 2020'de değil de sanki 1980'lerdeymişiz gibi bir izlenim oldu. Bir tarihe, geriye yolculuk yaptık diyelim. Bizim maceralar, hikayeler devam edecek. Kars bölümünü burada bitiriyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.